Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Mutlu günler. 27 Ekim 2022 Perşembe. Güzel bir güne merhaba diyoruz. Bugün gökyüzünde güzel açılar var. Size güzel haberlerle geldim. Hemen söylemek istiyorum. Aynı zamanda şanslı açılarımız da var. Ve burçlarınızdan da bahsedeceğim hemen çok uzatmadan. Bugün tam olarak 13.01, hemen not alın, 14.01 arası şanslı bir saat. Hızlı ilerlemek, zorlukların üstesinden gelmek, sürpriz gelişmeler, aniden yön değiştiren olaylar, konular gündemde olabilir. Bu saati kullanın. İkinci olarak bugün Merkür ve Mars arasında bir 120'lik gerçekleşiyor. Sabaha karşı gerçekleşiyor ama gün boyu etkili. Merkür, Terazi ve biliyorsunuz hava grubunda bir üçgen. Bugün anlaşmalar sağlamak için gayet uyumlu bir gün. Temenni ederim ki şu anda kararsız kalınan bazı konularda anlaşma sağlamak için bir adım atılabilir. Onun için de bir saat vereceğim arkadaşlar. Saat 13.54'ten sonra bugün harekete geçin. Çünkü öğlenden önce ay boşlukta olacak. Saat 13.54 itibariyle ay yay burcuna geçiyor ve bizim için hareket alanı açılıyor ve önümüzdeki günlerde hedeflerimize ulaşmak, adımlarımızı atmak için güzel bir gün. Hatta yeni ay niyetleri için de kullanabileceğimiz gün, yine özel saatlerimizde vereceğim. Diğer bir saatin bugün Plüto ile ayın arasında gerçekleşiyor. O sabahın ilk saatlerinde yine 6 sıralarında güçlü bir enerjidir. Bugün yapacağınız planlar mesela parayla ilgili olacaktır günün ilk yarısına kadar. Finansal konularda hızlıca bir bereket diyelim dönebilir. Finansal kaynaklar çıkabilir karşımıza beklemediğiniz anda. Bir tane saatimiz de var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da söylüyorum hemen. 15 ve 16 arasında özellikle ilişki içinde olduğumuz sosyal platformlarda, aile veya belki de iş ilişkilerinde de olabilir. Biraz manipülasyonlara maruz kalabiliriz. Bu saat dışında gerçekten uyumlu bir gün. Bilhassa gerçekten 13 ve 14 arasını şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. En rahat ilerleyebileceğimiz, bizi arkamızdan böyle destekleyen bir enerjiyle yürüyeceğimiz bir saat sevgili arkadaşlarım. Hemen bugünün şanslı ve güzel saatlerini sizlere söylüyorum. Sabah 09.58, 10.52. Fakat bu saatte ay boşlukta. Bugün dediğim ya, saat 13.54'e kadar ay Akrep burcunda ve boşlukta olacak. Sabah bu arada 07'de boşluğa giriyor. O yüzden bu ilk verdiğim saat ayın boşlukta olması sebebiyle süren konularda bir takım gelişmeleri takip edin. Yeni bir karar almak, adım atmak, bir işe başlamak için sakın kullanmayın bu saati. Bugün kullanmanızı şiddetle istediğim saat 16-17, 11-17 arası sevgili dostlarım. Bu güzel bir saat, ilişkileri kurtarmak için, sağlıkla, şifa ile ilgili bazı konularda yol almak için. Bir diğer konuda uluslararası işler, hukuki süreçler olabilir. Seyahat veya yolculuklarla ilgili de gelişmeler için bence kullanabilirsiniz. Bir de yine sağlığı ilgilendiren alanlarda önemli, mesela bir ilaç tedavisine başlamak diyelim. Söz konusuysa eğer gayet güzel sonuçlar alınabilir. 23.35.00.41 bugünün yine ciddi güzel bir saatlerinden bir tanesi. Gece saatlerine denk geliyor. Ayın şimdi yay burcunda olduğunu düşündüğümüzde tabii ki özellikle size yakın insanlarla mesela bir şey paylaşacaksın. Bir plan yapacaksın. Herhangi bir konuda fikir alacaksın veya mesela tam bu saati eğer değerlendirirseniz, mesela eşinle yapacaksın, annenle, babanla veya bir arkadaşınla işte yarınki programı yapıyorsun veya önümüzdeki hafta sonu ile ilgili bir plan yapıyorsunuz mesela. Önemli bir fikrini beyan edeceksin. Bugünü, bu saatini kullanabilirsiniz. Güzel sonuçlar getirebilir. Parantez açarak bu haftanın pazar gününde çok güzel olduğunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle özel ilişkiler bakımından gayet keyifli bir gün olacak sevgili dostlarım. Şimdi burçlara geçiyorum. Önümüzdeki 2,5 gün gündemimizde olabilecek konulardan bahsediyorum. Şimdi yükselen Koç ve Koç burçları seyahat,
uluslararası işler, ticari anlaşmalar, hukuki süreçler, davalar. Bu alanlar güçlü çalışıyor. Bu alanda bazı gelişmeler yakalayabilirsiniz. Yurt dışı planları veya hafta sonu geziler için de harika olacaktır. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar, bugün öğleden sonra bir takım ödeme planları ve 2,5 gün sürecek. Şu an gündeminizde olan mesela almayı planladığınız veya ödemeyi planladığınız bazı konular varsa işte bunları harekete geçirebilirsiniz. Satın almalar veya mesela bir takım borçları kapatmalar gibi de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda ortaklı işlerden beklenen maddi sonuçlar da gelebilir. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, bugün öğleden sonra ve 2,5 gün ilişkileriniz gündeminizde olacak. Özellikle sevgili ikizler, biraz ilişkilerde sıkıntılar yaşayan ikizler, çok böyle yüksek oktavlı olmamakta fayda var açıkçası. Ve yine bazı evlilikle ilgili konular konuşulabilir. Veya o alandaki durumları yönetmek için aileyle ilgili bir takım gelişmeler beklenebilir. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar, evet, bugün öğleden sonradan itibaren sağlığınızla ilgili konular gündeminize geliyor. Özellikle çalışmayan arkadaşlar iş başvurusu veya bir sonuç beklemek gibi durumlar karşınıza çıkabilir. Bir iş teklifi mesela olma ihtimali var. Diğer yandan sağlıkla ilgili kontroller, tedavi süreçleri varsa lütfen ihmal etmeyin. Bu 2,5 günü değerlendirin. Evet, aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin için çok keyifli sevgili aslanlar. Bugün çocuklarınızla beklediğiniz bir gelişme varsa güzel olabilir. Bugün öğleden sonra ve 2,5 gün. Aşk hayatı olan aslanlar için bu 2 gün flörtler, ilişkilerinizle ilgili bir takım gündemler olacak. Ayrıca da çok yaratıcı bir zaman dilimindesiniz. Gayet keyifli bir 2,5 gün sizi bekliyor olabilir. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar, ailenizi ilgilendiren konular gündeminizde. Özellikle bir süredir ertelediğiniz aile içi konular, eviniz veya evinizle ilgili gelişmeler, düzenlemeler diyelim olabilir. Misafir ağırlamak gibi durumlar gündeminizde olacaktır. Aile büyükleri de yine bu kapsamın içinde yer alacak. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar, evet, ayın yay burcuna geçtiği saatten itibaren sizin yakın çevre ilişkileriniz çok hızlanıyor. Bilhassa Mars'ın da tabii ki seyahatler evinizden geçmesiyle orası aktif olacak. Dolayısıyla biraz zorlanabilirsiniz. Yeni girişimlerde bazı evraklı işler falan çıkabilir. Bir takım yakın çevre ilişkilerinizde size engel olan durumlar varsa onlar gündeminizde olacaktır. Sanki kardeşlerle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Zıtlaşmalara dikkat edin lütfen. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, önümüzdeki 2,5 gün tabii ki maddi konular gündeminizde olacak. Kazançlarınız, para yönetimi, Mars'ın da karşısından geçeceği bir süreç. Dolayısıyla burada maddi konularda o alma verme dengesine dikkat edin. Ödemeler sürpriz şekilde karşınıza çıkabilir veya belki de beklenen bir yatırımın sonucu gelme olasılığı da olabilir. Yani bir kazançla ilgili bir gelişme bekleyebilirsiniz. Yaylar ve yükselen burcu yay olan sevgili arkadaşlar, evet, sizin burcunuzda 2,5 gün ilişkileriniz gündeminizde olacaktır. Özellikle ve ortaklı işler olabilir. Yeni gelişmeler, kararlar alma olasılığı var. Sevgili yayların, Mars'ın etkisi biraz sizi tetikleyebilir. Biraz agresif olabilirsiniz özellikle Cuma günü. Oraya dikkat edin. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, evet, önümüzdeki 2,5 gün biraz geri plan enerjiler gündemde olacaktır. Aileyle ilgili bazı gelişmeler yaşanırken onun yanı sıra da biraz sağlıkla ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz veya iş hayatınızda bir takım gelişmeler bekliyorsanız, bazı kararlar alacaksanız işte bu 2,5 gün size bunları getirebilir. Kovalar ve yükselen burcu kova olan sevgili arkadaşlar, sosyal çevrenizin etkisinde olacağınız 1-2,5 gün sizi bekliyor. Oldukça arkadaşlar veya sevdiğiniz insanlar tarafından böyle biraz daha manipüle edebilirsiniz. İstemeseniz de böyle toplum içine çekilebilirsiniz diyebilirim. Yakın çevrenizde herhangi bir girişim, yeni bir başlangıç için teşvik edilebilirsiniz mesela. Ve tabii ki
aşk ve ilişkiler bakımından da biraz strese açık bir dönem olabilir bu 2 gün. Oraya biraz dikkat edin. Balıklar ve yükselen burcu. Balık olan arkadaşlar sizler için önemli. Özellikle yükselen burcu balık olan arkadaşlar bu 2,5 gün hayatınızda önemli gelişmeler, kararlar olabilir ve bunlar paraya dayalı olacaktır. Beklenen para, aile desteği olabilir, yeni bir iş, girişim varsa eğer bunlar gündeminizde olacaktır. Fakat hani bazı terslikler gelirse nereden gelir? Yine evle mesela aile içindeki konular veya yerleşim yerinizde ilgilendiren, mesela aniden ev sahibi çık der falan gibi böyle şeyler de olabilir. Bir yer değişimi konuşmaları gündemde olabilir. Yani uzun vadede de olabilir. Hemen olacak diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Sevgili arkadaşlar. Evet, böyle bir gün olacak. Perşembe günü saat 14'ten itibaren bu saydığım konular önümüzdeki 2 gün hepimizin gündeminde olacak sevgili dostlarım. Şimdi şunu da hatırlatalım tabii. Şimdi Ay Yay burcunda biraz seyahatler, trafik, iletişim trafiği, belki yolculuklar söz konusu olacaktır. Özellikle lütfen dikkat ediyoruz bu hafta. Maddi konulardaki ilişkilerimiz zaten hep başrolde ama trafikte çok daha dikkatli olmamız gereken bir zamandayız. Şu özellikle bu hafta. Buna hepimiz dikkat edelim ve bu uyarıları diğer sevdiğimiz insanlara da yapalım. Araçlarımızın eksikleri varsa öyle trafiğe çıkmayalım. Diyelim mesela, daha temkinli, dikkatli olalım. Scooter kullanan çocuklarınız varsa onları biraz eve alalım. Pek böyle dışarılara bırakmayalım sevgili arkadaşlar. Umarım artık kısa süre içinde buna bir şey çıkar yani. Bir yasa, bir şey çıksın. Bilmiyorum nasıl olur ama burası biraz önemli olabilir sevgili dostlarım. Evet, onun yanı sıra bugün öğleden sonra neler olacak biliyor musunuz? Seyahatleri konuşacağız. Eğitimle ilgili konuları konuşacağız. Üniversiteler gündeminizde olacak. İnançlar, din, kültürel konular, ülkeler arasındaki bazı böyle inançlarla ilgili konular veya orada bazı sıkıntılar olma ihtimali var. Sevgili dostlarım. Evet, böyle yavaş yavaş Ekim ayını bitiriyoruz. Kasım rüzgarı, fırtına gibi geliyor. Onu söyleyeyim ben şimdiden size. Kasım bildiğiniz kasırga. Kasırgada kalacağız. Hatta şeyi düşünebilirsiniz o anda. Ya bu dünyada yaşamak ne kadar zormuş. Yani vahşi ormanlarda yaşayan hayvanlar çok daha az tehlikeli. Gerçekten dünya o kadar yaşanması zor ve çok tehlikeli bir yer oldu. Sevgili dostlarım, ama biraz da ne yapalım? Umursamayacağız. Hayat böyle. Arkadaşlar, yoksa geçmiyor gerçekten. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.